Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve Samyeli Mutfağıma hoş geldiniz. Evde olan malzemelerimizden Özbek pilavı yapalım. Yarım su bardağı sıvı yağımı tencereme koyuyorum. 650 gram kuşbaşı etimi de ilave ediyorum. Bakın şu şekilde et suyunu iyice saldı. Şimdi bu saldığı suyu çekene kadar etin kapağını kapatarak kendi halinde kısık ateşte pişmesini sağlayacağım. Etimiz ocakta pişerken 2 baş soğana iyice el rondosunda çekiyorum. Özbek pilavının özelliğinde soğan görünüyor. Ben soğanı görünmesini istemiyorum. İki baş soğanı iyice çektim. Et kavrulunca etin içine ilave edeceğim. Et kendi saldığı suyunu iyice çekti. Yağın içinde kavrulmaya başladı. Soğanı ilave ediyorum. Etle beraber soğan da kavrulsun. Et ve soğan iyice pişsin. Evet arkadaşlar, ara ara karıştırarak eti pişirdim. Bakın şu şekilde soğanlar iyice kayboldu. Dilimlemiş olduğum 2 tane havucu da ilave ediyorum. Havuç pişene kadar et biraz daha pişmiş olur. Şöyle karıştırıyorum. Havuç yumuşayana kadar biraz da bu şekilde pişsin. Şöyle karıştırıyorum. Havuçlar da kavruldu. Etimiz bu arada güzel de pişti. Haşlamış olduğum nohutu ilave ediyorum. 1 su bardağı nohut koydum. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı tuz. Bu tuzu siz kendi damak lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay kaşığı zencefil. Yarım çay kaşığı kimyon. Şöyle karıştırıyorum tekrar. Bir su bardağı pirincimi ilave ediyorum. Pirinci suda bırakmadım. Bol suda yıkadım. Şöyle etin üzerine kapatıyorum. 2 çorba kaşığı kadar tereyağı. 2 su bardağı su ilave ediyorum. Şöyle tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağımın altında kaynamaya başlayınca kısacağım. En kısık ayarda pişiriyorum. Özbek pilavı kaynamaya başlayınca şöyle tencerenin altını en kısa alıyorum. Kısık ayarda suyunu çekene kadar pişmesini sağlıyorum. Pilavın altını kapatıyorum. Şöyle tencerenin yan tarafından kaşıkla suyuna baktım. Suyunu çekmiş iyice. 15-20 dakika dinlendiriyorum. Servisini yapacağım. Özbek pilavım hazır. Şimdiden beğenip deneyenlere afiyet olsun.